Ahmet zar zor nefes alıyor. Mal Ahmet, kapat şu ağzını da burnundan nefes al. Ahmet ağzından nefes almanın negatif sonuçlarının farkında değil. Geriye çekilmiş bir çene ve sağlık sorunları. Ahmet'imin mewing'i öğrenmesi gerek. Eğer ilk defa görüşüyorsak hoş geldiniz. Ben Uğur. Bu kanaldaki amacım erkeklerin hayatlarını kişisel gelişim yolunda geliştirip potansiyellerini maksimize etmek. Bu tarz eğitici videoları ana sayfanda daha çok görmek istiyorsan kanala abone olarak bizden biri olabilirsin. Ve beni dikey olarak desteklemek isterseniz de sosyal medya linklerim açıklamada. Artı olarak bu videodan tam verim almak istiyorsanız arkanızı yaslanın ve tam ekranı alın. Yorumlara falan kaydırmayın. Sadece böyle izleyin beni. Şimdi mewing nedir ve neden yapmalıyız? İlk olarak bu terimi hiç duymadıysanız çok hızlı bir şekilde açıklayayım. Bu adam John Mew 1966'da Orthotropics adında bir olay çıkarıyor. Bakın ortodonti demedim. Orthotropics. Ve bu orthotropics şunu savunuyor: burundan nefes almak önemli. Kötü dil yerleştirimi yüzü negatif etkiler. Bunun bir tane de oğlu var, Mike diye. Mike gidip bir YouTube kanalı açıyor ve mewing'i bize tanıtmaya başlıyor. Çakkal, hemen de kendi soy ismini vermiş. Bu mewing 2018 yılında viral oluyor. Sosyal medyada mewing terimi patlamaya başlıyor. Herkes önce sonrasını atıyor. Her yerde poster paylaşılıyor. 2019 ve 2021 yılları arasında bir de TikTok'ta trend oluyor. Hashtag mewing adı altındaki içerikler milyarlarca görüntülenmelere ulaşıyor. Tam o sıralarda Lux Maxim ve Jawline gibi konular çıkmaya başladı ve bu olayı daha da popülerleştirdi. Ve buradayız. Artık Lux Maxing'le, yani kişinin görüntüsünü iyileştirme süreciyle uğraşan herkesin haberdar olduğu bir mevzudur mewing. Mewing'in kısa tarihi böyleydi. Peki gelelim mewing'i neden yapmalıyız? Anlamanız gereken ilk nokta şu: diliniz yüz gelişiminiz için ana motordur. Eğer dilin 7/24 damağının tavanında durmuyorsa maksillan, ki bu yüzündeki en önemli kemik, maksillan öne ve yukarı doğru gelişmeyecektir. Ve bunun üstüne çenen ileri doğru gelmeyecek, elmacık kemiklerin dışarıya çıkmayacak ve düzgün bir şekilde nefes alamayacaksın. Ve olman gerekenden daha çirkin ve sağlıksız olacaksın. Tabii ki de saydığım bütün bu şeylerin tamamı bize doğuştan gelmeliydi ve bu tarz şeyleri konuşmamıza gerek kalmamalıydı. Ama gelmedi. O yüzden sağlığımızı ve dış görünüşümüzü içten ve dıştan sıfırdan düzeltmeyi ve yeniden yapılandırmayı öğrenmemiz gerekiyor. Ve mewing bu işlemin ilk ve en büyük adımıdır. Şimdi çoğunuz mewing'in ne olduğunu biliyor ama nasıl doğru yapıldığını bilmiyor olabilir. Veya çoğunuz bu mevzunun gerçekten işe yaradığını bilmiyor olabilir. Mewing yüzünüzü, görüntünüzü değiştirmek için yapacağınız en önemli şey olacaktır. Kendinin olabileceğin en seksi formuna ulaşabileceğin bir metot. Ve sağlıklı, yakışıklı bir yüze sahip olan herkesin ister istemez yaptığı bir olaydır aslında mewing. Belki farkında değiller ama ister istemez mewing yapıyorlar. Kısaca adamlar yakışıklı çünkü zaten güzel alışkanlıklara sahipler. Neyse. Gelelim mewing'e. Mewing dediğim şey aslen doğru dil postürüdür. Peki gelelim nasıl mewing'i yapacağınıza. İlk bilmeniz gereken şey, diliniz damağınızın üstünde 7/24 takılmak zorundadır. Ve dilinizi doğru mewing pozisyonuna getirmenin en hızlı yolu yutkunmaktır. Ve eğer ağzınız salya üretemeyecek kadar kuruysa bunu bir suyla da yapabilirsiniz. Yutkunun ve yutkunma işlemi bittikten sonra dilinizin ağzınızın içinde aldığı pozisyonu koruyun. Dilin gün içinde, damağının içinde yemek yemediğin veya konuşmadığın zamanlarda bu şekilde kalmalıdır. Zamanla ağzınız içinde salya birikebilir bu arada. Yani yapmanız gereken şey yutkunmaya devam etmek. Yutkun ve orada bir vakum oluştur. Daha sonra işte otomatik olarak dilin oraya yapışmış olacak. Tebrikler. Artık doğru dil postürüne eriştiniz. Ve mewing'den en optimal şekilde yararlanmak istiyorsanız 7/24 diliniz damağınızın üstünde bu şekilde kalmalıdır. Ve korkmayın, bir yerden sonra buna otomatik olarak alışıyorsunuz. Ve bilinçaltın otomatik olarak herhangi bir yemek yeme seansından veya konuşma seansından sonra otomatik olarak bak dilini damağının paletine yapıştırıyor. Ki aslında olmasını istediğimiz şey de bu. Peki mewing yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Diliniz kendi başınıza 600 gramlık bir kuvvet uygulayabilir. Dişinizi hareket ettirmek, yerinden oynatmak için 1,7 gramlık bir kuvvet yeterli olacaktır. Yani anlayacağınız, doğru bir şekilde yaparsanız paletinizi genişletebilir, yüzünüzü değiştirebilir ve öncesinde saydığım diğer şeyleri yapabilirsiniz. Dolayısıyla eğer yanlış bir şekilde mewing yaparsak pozitif bir sonuç almak yerine elimizdekinden de olabiliriz. Peki nasıl doğru bir şekilde mewing yaparım? Dostlar, mewing'in temel kuralları şu. İlk kural: diliniz tamamen damağınızda olacak. Sadece dilinizin ucu değil. Dil ucu, ortası ve arkası tamamen dilinizi, damağınızı bir kubbe gibi dolduracak. 2. Diş sıkmak yok. Dişinizi mewing yaparken çok minik bir temas ettirmeniz lazım. Kesinlikle sıkmayın. Kesinlikle zorlamayın. Çok minik bir temas. Butterfly bite butter. 3. Dudaklar kapalı, yüz gevşek. Mewing yaparken şu olmalı. Şu değil. 4. Postürün önemi. Eğer şu şekilde mewing yapıyorsanız abi çöpe gider. Hiçbir işe yaramaz. Ama eğer böyle omuzlar geride, boyun yukarıysa, böyle hafif öne bakıp böyle aşağı, mükemmel. 5. Yutkunurken de mewing yapacağız. Evet, yutkunurken de diliniz damağınıza yapışık kalacak. Bu temel kurallar dışında ekstra söylemek istediklerim de şurada yazılı. Kısaca mewing yaparken dilinizin bütün kuvvetini damağınıza vermelisiniz. Dişleriniz çok hafif birbirine temas etmelidir. Sakın bastırmayın. Ve doğru postür zorunluluktur.
Nokta. Şimdi gelelim ileri seviye Mewing'e. Mewing dediğimiz şeyin işe yaraması için sadece gün içinde değil, uyurken de yapmalıyız. Ve bunun dolayısıyla da evet, ağzınızı bantlayarak uyumalısınız. Şimdi bunu ilk defa duyuyorsanız bayağı bir korkup böyle delirmeye başlayabilirsiniz. Zira bende de öyle olmuştu. Ama merak etmeyin, boğulma falan yaşamayacaksınız. Bunu ta 2023'ten beri yapıyorum. Bir hafta öncesine kadar Mewing'e ve uykuma ağırlık vermeye başladığımdan beridir de bunu tekrarlamaya başladım yeniden. Kısaca Mewing'in hayatınıza olan etkisini maksimize etmek istiyorsanız Mewing'i uykunuzda da yapmalısınız. Ve bunun yolda uyurken işte ağzınızı bantlayarak vücudunuzu zorla uyurken burnunuzdan nefes almaya yönlendirmekten geçiyor. Ve bu LuxMax'in camiasında zaten oldukça bilinen bir olay. Mouth tapping diye geçiyor. Hatta eğer rahatlamanızı sağlayacaksa Haaland da bu mevzuyu yapıyor yani. Bu arada çok minik bir disclaimer geçeyim. Eğer uyku apneniz varsa, işte solunum sıkıntılarınız varsa siz yapmayabilirsiniz. Normal Mewing'e devam edin. Peki neden uyurken ağzını bantlamalısın? İlk olarak yani 7-8 saat boyunca beleşe Mewing yapıyorsun. İkinci olarak uyku kaliteni arttırıyor. Uyandığında daha enerjik oluyorsun. Ağzındaki bok tadı ve kuruluk gitmiş oluyor. Bunun sebebi ağızdan nefes almanın yüzü ve genel olarak sağlığınızı negatif yönde etkilemesini yok etmeniz. Peki ağzımızı neyle bantlayacağız? Evdeki selobant olur mu? Ağzımı bantlamak için yıllardır kullandığım bir bant var. Micropore diye geçiyor, görüyor musunuz? Micropore. Bunu alıyorsunuz abi. Linkini aşağı verdim. Bayağı ucuz zaten. 2-3 tane yapıştırın. Bu bantlar hem ucuz hem güvenli. Bakın. Şöyle açtınız. Çok kolay bir şekilde çıkıyor zaten. Bunlardan alın abi. Zaten 2 tane alsanız size bir yıl yeter. Sadece ilk birkaç seferinizde işte taktıktan sonra yatamayabilirsiniz, korkabilirsiniz, çıkarıp yeniden yatabilirsiniz falan. Hepimiz yaşadık. 2-3 yıl önce ben de ilk kez aldığımda aynısını yaşamıştım. Ama her şey gibi zamanla alışıyorsunuz. Ve uyurken, burası önemli, uyurken ağzınızı bantladığınızda yan tarafınıza dönüp yatmalısınız. Çünkü eğer sırt üstü yatıyorsanız ağzınız bantlıyken deriniz yer çekimi dolayısıyla arkaya düşebilir ve bu da Mewing pozisyonunu bozabilir. Ama eğer yan dönerseniz herhangi bir yan, sağa dönersiniz, sola dönersiniz fark etmez. Yan döndükten sonra bacağınızın arasına bir yastık koyun. Anlayacağınız. Bak abi. Şu. O şekilde o şekilde uyuyor. Uyurken ağzınızı bantlama olayını da anladıysak babuşlar, geçelim diğer mevzuya. Tamam, şimdi bu kısımda anladık. Dilimizi damağımıza bastırıyoruz. Uyurken de Mewing yapmalıyız. Anladım. Peki yemek yerkenki kurallar ne? 1. Yemek yerken dirseklerin masaya temas etmemeli. 2. Tabii ki de ağzın kapalı çiğne yavaşça. 3. Burnundan nefes al yemek yerken. Nasıl ağzından nefes alacaksın? 4. Yavaş ve kontrollü çiğne. 5. İki tarafı da kullan. 6. Dili kaşık gibi kullanma. 7. Doğru yutkun. 8. Telefonla değil, farkındalıkla ye. 9. Lokmaları küçük al. 10. Yutkunduktan sonra dile evine dön komutu ver. 11. Diş sıkma yok. Evet, yemek yerken de bu kurallara dikkat edin. Unutmayın, Mewing'i yapmanız gereken bir protokolden ziyade hayatınıza yerleştirdiğiniz doğal bir şey olarak görmelisiniz. Yani normal, default yaşama şekliniz bu olmalı. Şimdi Mewing'i biliyoruz, gelelim Hard Mewing'e. Hard Mewing, normal Mewing'in aksine dilinizi damağınıza 15 ila 30 saniye arasında olabildiğince var gücünüzle bastırmaktır. Yani normal bir şekilde Mewing yapıyorsunuz fakat süreci hızlandırmak amacıyla dilinizi damağınıza 20-25 saniye maksimum kuvvetle bastırıyorsunuz. Anlayacağınız buna hard Mewing deniyor ve buna günde 4-5 dakika vermeniz yeterli olacaktır. Onun dışında full normal Mewing yapmanızı öneririm. Mewing yaparken alacağınız verimi arttırabileceğiniz 2 yöntem daha var dostlar. Birisi chin tucks denilen bir mevzu. Olay şu: bilgisayar, telefon veyahut işte işinizden dolayı beyninizi böyle öne doğru, yani çalışırken hani şu şekilde eğiyorsunuz ya, bak. Şu şekilde eğdiğinizde yan profiliniz böyle oluyor abi. Chin tucks bunu düzeltiyor. Şunu düzeltiyor. Nasıl yapacağız? Çenenizi, bunu bu arada kafanızı bir duvara da yaslayıp yapabilirsiniz. Çenenizi geriye doğru itip kendinizi olabildiğince fazla gıdı vermeye çalışın. Yani böyle kafanızı, tamam mı, bir duvara da yaslamışsınız gibi düşünün ve burada bir kağıt var gibi düşünün. Ve o kağıdı böyle kafanızı kullanarak yukarı doğru ittiğinizi düşünün, tamam mı? Yani şu. Böyle bir şekilde işte çirkin olmamız lazım ve tabii ki de yaparken diliniz damağınızda Mewing pozisyonuyla yapın bunu. Böyle. Aynı şekilde boyunuzun bu şekilde önde olması sizden 3-4 santim çalıyor olabilir. O yüzden chin tucks her türlü yapılması gerek eğer boyunuz öndeyse. Yani anlayacağınız doğru postür zorunluluktur. Eğer sizin de boynunuz böyle öne doğru asimile olmuşsa bunu günde 2 set 15 tekrar yapmanızı öneririm. Yani 15 kere böyle yapacaksınız. Sonra dinlenin bir dakika. Sonra yine 15 defa böyle yapın.
gün içinde iyi olacaktır. Bunların üstüne bütün bu süreçteki en önemli yardımcınız postürünüz olacaktır. Eğer Mewing'i yapıyor ama postürü beceremiyorsanız hiçbir sonuç almayacaksınız. Yani yine diyorum, doğru postür zorunluluktur. Şimdi eğer ilk kez bu videoda Mewing'e başlayacaksanız telefonunuzu çıkarın, kendinizi önden ve yandan olacak şekilde temiz ve aydınlık bir ışıkta fotoğrafınızı çekin, before after'lık, ve bugünden itibaren konuşmadığınızda, yemek yemediğinizde vesaire 7/24 olacak şekilde dilinizi damağınızı üstüne vakumlayacak şekilde kafanıza kodlayın. Ve unutmayın, bu zaman alan bir süreç ve doğal olarak yaşınız ne kadar gençse o kadar hızlı sonuç alacaksınız. Ama bu demek değil ki 60 yaşındaki adam da sonuç almayacak. Alacaksınız. 40 yaşında da olsan, 50 yaşında da olsan sonuç alacaksın. Çoğu kişi de bazen 1 yıl, bazen 2 yıl geçebilir. Ve bu olaya 3 ay yapayım, jawline'ım gelişsin mottosuyla yaklaşmayın. Mewing dediğimiz şey dil damağa yapışıkken nefes almaya dediğimiz olay. Yani insanın zaten olması gereken default bir şey. Nefes alma 2.0 premium yapmıyorsunuz. Zaten yapmanız gereken bu. Bundan sonra Mewing yapmaya ve bırakmamaya alışın. Bu süreçte ister inan ister inanma kendinin bu mevzunun böyle kafanın içinde işe yaradığını söylemen aslında pozitif sonuçlara doğuracaktır. Çünkü düşüncenin gücü dediğimiz şey çok kuvvetli bir şey. O yüzden bu süreçte aynaya bakıp herhangi bir gelişme gördüğünüzde kafanızda işte kendinize övmenizi istiyorum. Evet, işe yarıyor. İşte jawline'ım gelmeye başladı. İşte elmacık kemiklerim belirlemeye başladı. Kendinize bu tarz şeyler, bu tarz pozitif şeyler empoze ederek, aşılayarak sürecinizi ister inanın ister inanmayın hızlandıracaksınız. Your mind controls your body. If it thinks you're sick, it makes you sick. Evet, Mewing bu kadardı. Ben de gerek son bir hafta içerisinde bu arada gerek uyurken ağzımı bantlama olsun, gerek Mewing olsun hayatıma empoze etmeye başladım ve bayağı ekmeğini yediğimi söylemeliyim, daha bir hafta olmasına rağmen gerçekten iyi hissediyorum. Şu andan itibaren de bırakmayacağım ve yapmaya devam edeceğim. Sizden de aynı şey yapmanızı istiyorum. Son olarak videolarımı beğeniyor ve beni diğer platformlardan da desteklemek istiyorsanız ve bizzat kişisel sorular sorup kişisel cevaplar almak istiyorsanız beni Insta ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın.